Herkese merhaba. Bugünkü ders konumuz penç motifi. Penç bitkisel çıkışlı bir motiftir. Yine tesip sanatında çok sevilerek kullanılan bir motiftir. Bir çiçeğin kuş bakışı görüntüsünün enine kesitinin üsluplaştırılmış halidir. Penç motifi yaprak sayılarına göre Farsça isimler almıştır. Berk Farsça'da yaprak anlamına geliyor. Burada mesela tek yaprak ise dalda görünen tek bir yaprak ise buna yekberk diyoruz. 2 yapraklıysa düberk diyoruz. 3 yapraklıysa seberk diyoruz. Ve her zaman 3, 4 diye devam ederken artık böyle şablonlar, daire şablonlar kullanıyoruz. Mesela 4 yapraklıysa 4'e böldük şablonumuzu. 4 yaprak yaptık. Buna da ciharberk diyoruz. Eğer 5 yapraklıysa ona da pençberk diyoruz. Tabi zamanla bu şekilde yaprak sayısına göre isim olayı bitiyor. Sadece yukarıdan bakılan, kuş bakışı görülen bütün motiflere penç deniyor. Günümüzde bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi aşama aşama bir penç motifinin, yalın bir penç motifinin çizimine bakıyoruz. Önce bir daire şablonundan yardım alıyoruz. Özellikle renkli kalem kullanın. Tavsiye ederim. Yani bu bölme, parçalar ayırma işlemini renkli kalemle yapmazsanız, siyah kalemle yaparsanız net göremezsiniz motifi. Dolayısıyla nüansı ve düzgün bir biçimi veremezsiniz. Önce bir şablon çiziyorsunuz, sonra onu 5'e bölüyorsunuz. Burada tabii mümkün olduğunca 5 parçaya, eşit 5 parçaya ayırmaya çalışın. Sonra yavaşça yaprak dilimlerini ekliyorum ve burada nüans da vermeye çalışıyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi 3 yapraklı bir penç deneyelim. Dairemi çizdim. Biraz da büyük çizdim. Yani siz tabii pençleri çalışırken bence ufak, yalın pençlerde ufak daireler kullanın. Biraz daha büyük yaptığım için can noktasını, ortadaki noktaya can noktası diyoruz. Bütün yaprakların tutunduğu can noktası oluyor. Orayı mesela minik bir helezon şeklinde yaptım. Daha küçük motiflerde sadece bir nokta koyuyoruz. Yani motif büyüdükçe her zaman detaylar da artıyor. Bu şekilde süsleyebilirsiniz içine. Dönen bir hareket verdi hem bu şekilde yapmak. Minik tirfillerle süsledim. Onlara da tirfil diyoruz. Şimdi bu videoda birkaç penç çizimini gösteriyorum. Aslında ana taslaklarıyla, çeşitleriyle birkaç penç gösteriyorum. Hepsinde de farklı şey var. İçeriğe sahip. İşte ilk yalın penç yaptık. Sonra şimdi katmerli penç yapıyoruz. Burada iç içe daireler koyuyoruz. Bir sonrakinde de yine farklı bir motif göstereceğim. Bunları tabii tek tek çalışmanız lazım. Önce bir yalın penç çalışıyorsunuz. Belki birkaç dosya çalışacak şekilde. Nüansıyla, biçimiyle doğru şekli tutturduğunuzda artık diğer pençe geçmeniz lazım. Çünkü hep bunlar böyle hızlıca hepsini bir anda yaparsanız hep geriye dönük, yani ilk şeylerde problem çıkacaktır. Yani hiçbiri tam olarak gelişmeyecek. O yüzden en güzeli bir tanesi oturuyor, düzgün şekli biçimi alıyor. Ondan sonra hatta ezberlemeye çalışın bunları. Ondan sonra diğerine geçin. Katmerli penç çizerken 5 parçaya böldüm. Bu 6'lı da olabilir, 7'li de olabilir. Şu anda bu şekilde yaptım. 5'e böldüm. Ortadaki yalın pençimi çizdim. Yapraklarının tepelerinden gördüğünüz gibi böyle bir kalbi tamamlayacak şekilde sağlı sollu çiziyorum. Yani bunu bir seferde başlayıp tamamlamıyorum. Bir sağdan bir soldan çiziyorum. Yine nüansa dikkat edin yaparken. Çünkü bu bitkisel kaynaklı motiflerimiz nüanslı motiflerdir.
Şimdi kalemin ucunu açtım, biraz sivrilttim. Çünkü kütleştikçe kalem şu ince şeyi veremiyorsunuz. İnce çizgiyi. Nüansınız da iyi olmuyor. Belirgin olmuyor. Bunun için ya üçlü kalem kullanın, 0,5, 0,3 gibi. Ya da sık sık kaleminizin ucunu açın. Katmerli pençemizin çizimi bu şekilde. En basit haliyle. Böyle küçük süslemeler de ekleyebilirsiniz. Şimdi bir başka katmerli pençe çalışalım. Biraz daha büyüttüm motifi. İçteki ve dıştaki daire oranını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İçtekini çok küçük yaparsanız pek güzel gözükmeyebilir motif. Bu daha dengeli bir ölçü. Şu an ekranda gördüğünüz. Elinizdeki daire şablonunda buna benzer ölçüler, yakın ölçüler bulabilirsiniz. Buradaki yalın pençemi bu şekilde çizerek tüm parçayı can noktasından çıktığı haliyle çizerek yapıyorum. Bir öncekinde sadece yaprakların tepe noktalarını yapmıştım. Burada bütün yaprakların can noktasına nasıl bağlandığını da gösteriyorum. Bu da böyle bir çeşit. Yani birçok çeşit var zaten. Günümüze gelen, günümüzde tekrardan yorumlanan. Bu şekilde orta noktalarını belirlerseniz belki daha rahat çizersiniz. Tüm parçaları bu şekilde mümkün olduğunca eşit yapalım. Nüanslı yapalım. Bunda biraz 3 boyut hissi de var bu motifte. Yaprakların uçları kıvrılmış gibi bir etki oldu böyle. Şimdi tirfillerle süslüyorum. Çarkıfelek penç çizelim. Çarkıfelek penç çizerken biraz daha daire şablonumuzdaki daireyi büyük seçelim. Yalın pençten biraz daha büyük seçelim. Ve 6'ya böldüm. Her zaman 5'li yapmıyoruz tabi, 6'lı 7'li duruma göre, büyüklüğüne göre değişiyor motifin. 6'ya böldükten sonra bu parçaları mümkün olduğunca eşit bölelim. Hatta bence bir şablon oluşturun kendinize, küçük bir eskiz parçası üzerinde. Bunları bir kez çizin. Sonra eskiz kağıdınızın altından hareket ettirerek tam çizin şeyleri, motifleri. Yani her seferinde 5'e böldüğünüz bir şablon çizmeyin ya da 6'ya böldüğünüz bir şablon çizmeyin. Bir tane şablon kağıdınız olsun. Ben böyle bir şerit halinde hazırlıyorum öğrencilerim atölyede. Onu kullanıyorlar her seferinde. Yani çizim yaptığımız bu defterde gördüğünüz sayfada aslında şey olmuyor. Bir daha şablon çizimi olmuyor. Sadece motifi görüyoruz. Buradaki çarkıfelek dememizin nedeni, farkındaysanız dönme hissi var bu motifte. Eksen çizgilerinden bir adım geriden aldım hep hareketi çizerken. Bunu birkaç kez izleyin, sonra yapın. Haliyle her parça bir öncekinin üstündeymiş gibi bir his veriyor. O yüzden de bunlara çarkıfelek penç diyoruz. Bunların çizimi genelde bu şekilde oluyor. Şimdi bir de katmerli olarak yapalım çarkıfelek pençemizi. Biraz daha iri bir daire kullandım. Yine 6'ya böleceğim. Bakın 6'ya bu şekilde bölüyorum. Pratik bir şekilde, göz kararı oldu tabii. Yani buna dikkat etmek lazım yaparken. Bir defa düzgünce çizin. Hep onu kullanın. Şimdi buradaki renk kalem kullandım. Çünkü karışmasını istemedim çizgilerin. Çizgilerimden bir geride böyle esli bir yeşil kalemle esli bir çizgi yaptım. Bunlar yaprak başlangıçlarımı temsil ediyor. Bu şekilde dendanla, bunlara dendan diyoruz. Bu kıvrımlara yarım daire şeklinde olan. Her seferinde, her çizgide de aynısını yapmaya çalışıyorum. Aynı yerde başlayıp aynı yerde bitirmeye çalışıyorum. Tabi bunu insanız haliyle, elimiz, gözümüz yani bir makine gibi, bilgisayarda çizmiş gibi muntazam olamıyor her zaman. Biz en iyisini yapmaya çalışacağız her zaman, elimizden geldiğince. İçteki daireyi de bu şekilde kullanıyorum. Sanki
üst üste binmiş gibi ya yapraklar. İçteki küçük yapraklar da tamamı gözükmüyor farkındaysanız. Aralardan çıkmış gibi görünüyor. Böyle biraz rüzgar gülünü falan da anımsatıyor. Bir hareket var farkındaysanız motifte. Dönme hissi var. Bu da bizim çarkıfelek pençemiz. Hemen hemen bütün pençe çeşitlerini yapmış oldum. Tabi bunların dediğim gibi bir sürü çeşitleri var. Yani modelleri var. Çizim yöntemleri aynı. Ama farklı sayıda, işte farklı büyüklüklerde ve detaylarda. Biz temel olarak nasıl çizdiğini görmüş olduk. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.